Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Phantom. FTM coin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli fiyat analizi yapacağım. Önemli destek ve direnç seviyelerini belirteceğim ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şu anda FTM Coin haftalık grafikteyim. Haftalık grafikten baktığımız zaman son 4 haftadır, son 5 haftadır güzel bir yükseliş olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Ocak ayının ikisinden, yani Ocak ayının başından itibaren FTM Coin 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapanış yaptı ve bu kapanış neticesinde de yukarı yönlü hareketini aralıksız şekilde devam ettirdi. Burada 5 tane yeşil haftalık mum görüyoruz. Bu da yükseliş açısından oldukça önemli bir durum. Güzel bir trend yakaladığı görülüyor burada haftalık grafik açısından. Şu anda da önemli bir direnç olan 50 haftalık hareketli ortalama olan 4870 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu önemli bir gösterge çünkü 50 haftalık hareketli ortalamadan bir miktar dönüş, bir miktar düzeltme alabilirdi ancak almadı. Yükselişine devam ediyor. Ve şu anda bu 50 haftalık hareketli ortalamayı desteğe çevirmeye çalışıyor FTM Coin. Bu 4870 seviyesi haftalık bazda desteğe çevrildiği takdirde zaten burada yukarı yönlü hareketlerin daha ciddi şekilde devam etmesini bekliyorum ben. Bu haftalık kapanışta, yani bu hafta içerisindeki fiyat hareketleri aslında önemli değil bu genel perspektiften baktığımızda. Haftalık kapanışlar baz alınır. Haftalık kapanış açısından 4870 üzerinde kalmamız FTM Coin açısından oldukça olumlu bir durum olacaktır. Burada Ultimate MACD'miz de zaten uzun bir süredir al sinyali üretiyor. Ve bu al sinyali de güçleniyor şu anda. Yine yukarı yönlü devam ediyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ayrıca burada Slingshot'ta da önemli bir direnç olduğu görünüyor. Bu direnç de 55 cent seviyesi. Yani 5500 seviyesi. Yani şu seviye 5500 seviyesi de haftalık bazdan baktığımız zaman üzerine atmamız gereken bir seviye. Burası aynı zamanda yukarı yönlü hareketlerde de bir direnç olarak çalışacaktır. Direnç olarak çalışmasını bekliyorum. Nitekim de bu 55 centten bir miktar geri dönüş olduğu görülüyor bu haftalık fiyat hareketlerinde. Bu 55 cent seviyesi de yukarıda önemli bir direnç olarak, önemli bir direnç olarak yukarıda bulunuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Günlük grafik açısından bakalım bir de. Evet, günlüğümüzde zaten 200 günlük hareketli ortalama bayağı bir altımızda kaldı. Burası geçtiğimiz ayın 11'inde 11 Ocak'ta kırıldı. Ve kırıldıktan sonra zaten yukarı yönlü güzel bir trend oluştu. Trend gayet sağlıklı görünüyor. Zaten burada Ultimate MACD'de MA20 kırıldıktan sonra bir al üretmiş ve hala şu anda alda devam ediyor. Burada geri dönüşlerde, düzeltmelerde günlük MA20 dikkate alınabilir. Şu anda 3950 seviyesinde ve yükselerek devam ediyor. Ancak ilk etapta günlük MA9'umuz olan 4680 seviyesi de şu seviye ilk olarak yakın destek olarak düşünülebilir günlük zaman diliminde. Onun dışında 4 saatlik grafiğimizi inceleyelim. Dört saatlik grafiğe baktığımızda burada zaten Ultimate MACD al-sat sinyalleri üretmiş ancak bu yukarı trendin devam ettiğinden dolayı, bu yukarı trend devam ettiğinden dolayı buralarda al-sat yapmak pek mantıklı değil. Önemli olan burada ana trendi takip etmek olacaktır. Ve şu anda da zaten alda görünüyor Ultimate MACD. Bu önemli bir ayrıntı. Yani buralardan yeniden
Bu trend biraz zayıfladığından dolayı ufak bir düzeltme, daha sonra yeniden yukarı yönlü bir hareket de olabilir. Burada 4 saatlik grafik açısından da 4600 seviyesi, şu seviye destek olarak çalışmasını beklediğim bir seviye. Burası MA50, 4 saatlik MA50, 4600 seviyesi. Burası da destek olarak çalışmasını beklerim. Onun dışında Fibonacci seviyelerine bakmak istiyorum. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda ne gibi bir fiyatlanma olabilir? Onu bir kontrol edelim isterseniz. Şu anda haftalık bazda da belirttiğim bu 55 cent seviyesi, bu slingshot indikatörüne göre şöyle bir daha göstereyim. Evet, burada slingshot indikatörümüzde 55 cent seviyesi önemli bir direnç olarak size belirtmiştim. Şimdi 4 saatlik grafiğe geçiyorum. Bu belirttiğim 55 cent seviyesi burada çok net, zaten 4 saatlik grafikte çok daha net bir şekilde belli. Tam o seviyeden bir düzeltme olduğu görülüyor. Tam 55 cent seviyesinden bir düzeltmeye girmiş. Burada yakın desteğimiz 5100 seviyesi. Yani 51 cent seviyesi, 5100 seviyesi. Burası yakın destek. Bu destek altındaysa 48 centimiz var. Yani 4870 seviyemiz var. Buralar destek seviyeleri. Bu seviyelerin üzerindeki fiyat hareketleri, 4 saatlik kapanışlar 55 centin yeniden denenmesine ve 55 centin kırılımı ile birlikte de Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 62 cent 6280 seviyesine kadar bir hareket söz konusu olabilir. Bu Fibonacci 0.618 seviyesi önemli bir direnç olarak çalışacaktır. Buradan geri dönüşler söz konusu olabilir, ancak buranın da yukarı kırılması durumunda yukarıda 6800 ve 7500 seviyeleri önemli diğer dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda FTM Coin'de yukarı yönlü trend devam ediyor. Güzel bir şekilde devam ediyor. Önemli gelişmeler olduğu takdirde yeni bir analizle zaten yeniden karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.